Merhaba dostlar, merhaba arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar. Kaliforniya'dan ben Ömer Hakan Baki. Birçoğunuzda birçok farklı platformda birlikte olma şansımız oldu. Bazen ticaret odalarında, bazen meclislerde, bazen de iş konseylerinde yaklaşık olarak son 25 senenin belli başlı Türkiye'nin önde gelen platformlarında sizlerle birlikteydik. Tanıyan arkadaşlarıma, dostlarıma şimdiden merhabalar diyorum, sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum. Tanımayan arkadaşlarıma da kısaca bir özet yapayım. Ömer Hakan Baki kim? Ne yapar, ne eder, neleri anlatacak bu arkadaş, elleri kolları çok hareketli bu arkadaş neler anlatacak diyenlere de şöyle söyleyeyim. 1999 senesinde sizin gibi ben de bir ticari hayata atıldık. Öncesinde Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümünü bitirdik. Bitirir bitirmez de bu ekonomiyi öğrendik ama ticari hayat nasıl oluyor bir adım atalım derken bir anda karşımıza bir imkan daha çıktı. Ve kendimizi Avrupa'nın ortasında bulduk. Avusturya'da Johannes Kepler Üniversitesi'nde bir eğitimin tekrar başlamış olduk. Fakat süreci takip eden zaman diliminde ise iş hayatı bizi içine doğru çekti ve eğitimin hemen sonrasında da 1999 senesinde dediğim gibi Türkiye'deki ilk şirketimizi kurduk ve arkasından da yaşadığım şehir Denizli'den ev tekstilinin dünyadaki, Avrupa'daki merkezinden tüm dünyaya ürünler satmaya başladık. Tabii ki profesyonel hayatın getirmiş olduğu masanın öbür tarafında olma, fabrikanın üretimin öbür tarafında olma gibi hemen hemen birçok kademede de bulunduk. Yani kolip bantlamaktan tutun da konfeksiyondaki paketlemeye, paketlemelerden ihracat evraklarına, kargoya, lojistiğe, muhasebeye, pazarlamaya, A'dan Z'ye. Buradan da bütün bu üzerimde emeği geçen dostlarımın ellerinden öpüyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Benim hayatıma çok şey kattılar. Onun için buradan Denizli'deki dostlarıma özellikle Baba Dağlılara çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnanın bu noktalarda olmamın en önemli sebeplerinden bir tanesi de sizlersiniz. Bu katkılarınızdan dolayı da parantez içerisinde şükranlarımı size sunmuş olayım. Diğer taraftan ev tekstili tabii ki çok büyük bir pazar. Bununla birlikte de sadece ev tekstiliyle kalmadık süreç içerisinde. Dünyanın farklı yerlerinde evle ilgili, hayatımızla ilgili çünkü bizim en özelimiz, en kimseyle paylaşmadığımız duygularımızın, hissiyatlarımızın yoğunlaştığı bir alan. Bu alanın içerisinde de tabii ki evimiz bizim için bir mabet, bir saray. Bunların aksesuarları, halısından perdesine kadar süreçler yaşanıyor evin içerisinde biliyorsunuz. Ve bu noktada da ben 1999 ile 2009 senesi arasında Amerika'nın perakende devi, amiyane tabirle perakende dünyasını biz yazdık diyen, şimdi ismini vermek istemiyorum, bir şirketin de satın alma operasyonlarını yaklaşık 10 sene boyunca gerçekleştirdik. Tabii ki bu global bir tecrübeydi bizim için. Bu tecrübeyi kat ve kat ilerleyen zamanlarda Avrupa'da, Afrika'da ve ülkemizin çevreleyen bölgelerinde, Orta Doğu'da değerlendirme şanslarımız da oldu. Şu anda da benim bu yaşadıklarımın süreçlerini de Amerika'da, Kaliforniya'da farklı bir platformda yaşıyorum sevgili dostlar. O da şu, online pazar. Yani herkesin bir şekilde sosyal medyada olduğu, hatta adetlerinin milyonları geçtiği bir dünyadan, milyarları geçtiği bir dünyadan bahsediyoruz. Ve bu dünyanın içerisinde de biz offline olarak adlandırılıyor maalesef. Offline denilen yani bizim şu ana kadar yapmış olduğumuz klasik ticaret. Valizleri alıp fuarlara koşturduğumuz, müşterilerimize koşturduğumuz, işte market week'lere koşturduğumuz bu yapıdan çıkıp artık her şeyin online'da olduğu, yani dükkanı açıyoruz, fabrikadaki ürünleri cep telefonundan görülecek şekilde, web sayfasından görülecek şekilde organize ettiğimiz bir online yani internet dünyasına, bir dijital dünyaya adım atıyoruz. Ve
süreç bizi o kadar çok hızlı bir şekilde bu noktaya getirdi ki maalesef dijital dünyanın da en önemli özelliklerinden bir tanesi de şu: hızlı tüketim, hızlı alışveriş ve hızlı dönüşüm. Şu ana kadar bildiklerimizin çok ötesinde bir şeyler bunlar. Bazılarımız buna çabuk adapte oldu. Bazılarımız bir an önce gelsin, biz de bu dünyada yerimizi alalım dediniz. Ama bazılarımız da dedesinden, babasından, amcasından 3 kuşak, 4 kuşaktır klasik ticareti bilen, esnaf ziyaretleri yapmış, Türkiye'de farklı alanlarda depoları olmuş veya perakendecisi olmuş, toptancısı olmuş bir yapının içerisinden bir anda birileri geliyor, adına Amazon efekt denilen dünyada bir farklı bir anlatım, perakende dünyasını bir anda yerle bir ediyor. Ve bu bize yeni bir bakış açısını, yeni bir gözlemi, yeni bir bilgiyi ortaya koyuyor. Eskiden ne yapıyorduk? Ama dokuma tezgahının altına giriyorduk. Ama dikiş makinesinin altına giriyorduk. Kendimiz civatalıyorduk. Yani yapmadığımız bir işin içine girmiyorduk. Elimizi de onun taşının altına sokmuyorduk. Ve çünkü böyle görmüştük büyüklerimizden. Onlar bize bildiğin işi yap evladım diye konuştular hep. Amiyane tabirle de icat çıkarma dediler. Değerli dostlarım, bu videomun amacı bu dönüşümü yaklaşık olarak 2010 senesinden beri yaşayan bir kardeşiniz olarak hayatını dünyanın farklı noktalarında pazarlama yaparak, ürün satarak ama aracılıklar yaparak ama danışmanlıklar yaparak ama bir ürünün satıcısı olarak, tedarikçisi olarak geçirmiş bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Ve 12 yaşından beri hayatın içerisinde olan bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Artık kaçınılmaz dünyaya hoş geldiniz. Bu dünyanın kurallarını bilmek zorundayız. Eğer biz ticaretimizi artık dönüştürmek ve belli noktalarda kontrol altına alabilmek için. Buradaki en önemli hususlardan bir tanesi şu: maalesef ülkemizde değerli olmayan veya değeri yeterince yerinde olmayan bir konu var. O da bilgi. Yani eskiler herkes biliyor olsaydı zengin olurdu. Demek ki Türkiye'deki en zenginlerin profesör olması lazım. Demek ki profesörler dünyanın en zenginleri. Yani bilgiyle paranın aynı doğrultuda olduğu düşüncesi vardı. Böyle değil. Birçok global, birçok iş adamımız var Türkiye'de. İlkokul mezunu, hatta ilkokulu bitirmeyen insanlar bile var. Bu yanlış algıyı artık bizim çevirmemiz gerekiyor, dönüştürmemiz gerekiyor. Bendeniz de bu noktada bilgiye tapan, bilgiye inanan, bilginin arkasında koşturan, bilgi neredeyse oraya giden, naçizane kendi boyundan fazla diplomaları olan, birkaç lisanı konuşabilen, kendini dünya vatandaşı olarak adlandıran, adlandırmaya çalışan bir memur insanın, bir ilkokul mezunu annenin evladıyım. Denizden çıktım. Şu anda Kaliforniya'da sizlere sesleniyorum. Bu ortamlara sesleniyorum. Ve diyorum ki online olmayanlara bay bay. Maalesef. Bu bay bayı lütfen artık online dünyada olmazsak biz bittik anlamında söylemiyorum. Online dünyada yoksanız tabii ki ticaretiniz devam edecek. Tabii ki işleriniz devam edecek. Bir günde bu geldi, bir günde bıçak gibi ikiye ayrılmayacak. Ama tarih olmaya başlıyorsunuz. Demode olmaya başlıyorsunuz. Size soracaklar. Eskiden kataloglar gönderiyorduk. Hatırlarsınız. Kalın kalın ansiklopedi kataloglar gönderiyorduk müşterilerimize. Yetmiyordu, kolu kolu numuneler gidiyordu. Yetmiyordu, valizlerle müşterilerin ayağına gidiyorduk. Fuarları cabası. Onları saymıyorum bile. Ama artık bunların hepsini online'da tek bir tuşla yapmak gerçekçi mi? Maalesef yeni dünyada böyle. Hiç kimse, benim yaş grubundaki hiç kimse tabii ki bir çay içmek, kahve içmek, muhabbet etmek,
El sıkışmak, birebir diyalog yapmak, bunlardan vaz mı geçelim? Hayır, vazgeçmeyeceğiz. Ama zamana ayak uydurmak, hızlı hareket etmek, hızlı karar almak ve hızlı sonuçları değerlendirebilmemiz için mutlaka ve mutlaka ondan dünyanın içerisinde olmak zorundayız. Değerli fabrika sahipleri, değerli üreticiler, abilerim, ablalarım, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın başlattığı bu yapıyı artık önümüzdeki süreç bizi zorunda kılacak. Bir, buna hazır mısınız? İki, bilgi eskiden önemliydi, şimdi hayati. Bunun farkında mısınız? Üç, bununla ilgili olarak içinizde bir ekip oluşturmaya hazır mısınız? 4. Bilgiyi satın almak veya bilgiyi öğrenmeye şu andan itibaren kendinizi odaklayabilir misiniz? Tüm bu soruların cevapları evet dediğinizde duyuyor gibiyim. Çünkü biz ticaret erbapları, tüccarlar, esnaflar bizim için fark etmez kardeşim. Nerede müşteri varsa, nerede tüketim varsa, nerede bir şeyler alınıyor, satılıyorsa biz oradayız diyen bir yapı var Türkiye'de. Buna Anadolu'nun aslanları olarak adlandıranlar da var. O aslanlara sesleniyorum. Bu videom zaten o aslanlar için. Arkadaş, ben üretiyorum. Ürettiğimi de satmak istiyorum. Şu online dünyayı bana anlatacak o kadar çok insan aradım, bir tane bulamadım. Açıyorum YouTube'u, başka bir şeylerden bahsediyorlar. Kapatıyorum, başka bir platforma gidiyorum, başka şeylerden bahsediyorlar. O kadar çok insan var ki, o kadar çok bu konuları anlatanlar var ki. Ya kim neyi söylüyor, neden söylüyor, nasıl söylüyor, anlattıklarının hiçbirini anlamıyorum dediğini duyar gibiyim açıkçası. Çok bir kirlilik, çok bir anlamsızlık maalesef bu sosyal platformlarda da, YouTube kanallarında da maalesef var. Arkadaşlar, sizlere sade, yalın, net bir şekilde ölçülebilir, değerlendirilebilir, test edilmiş yöntemlerle nasıl online dünyanın içerisine girilir, birinci basamaktan itibaren nasıl tepelere çıkılır ve burada neleri göz önünde bulundururuz, neler yapılması gerektiği hususunda 2010 senesinden beri kardeşiniz olarak çalışmaları bir noktaya kadar getirdim ve ben son 15 senemin tüm samimiyetimle söylüyorum hayatımın gelirinin modelini bu şekilde oluşturdum. Online'dan gelir yaparak dünyanın farklı bir ülkesinde yaşayabilme ve burada bulunabilme imkanımı ortaya koyabilme imkanını bana online dünya verdi. Amerika'daki fırsatları, Amerika'daki imkanları, Amerika'dan ticareti online olarak nasıl yapabiliriz'i sizlere teker teker anlatacağım. Bir sosyal platform içerisinde sizlere duyuracak olduğumuz yapıları, platformları içerisinde ücretsiz olarak üye olabilirsiniz, katılabilirsiniz. Buradan elde edecek olduğunuz bilgileri, oluşturduğumuz bu bir platformda, bir komünitenin içerisinde, toplulukta bilgi alışverişini yapabilirsiniz. Ki en büyük isteğim de bu. Neden? Çünkü bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak ve bilgiyi paylaşarak büyümek en güzeli. Arkadaşlar bilgiyi bugün saklayabilirsiniz ama yarına bu çıkmayabilir. Onun için tüm yapıyı bir günde öğrenme şansımız var mı? Yok. Enerjimiz var mı? Var ise lütfen Anadolu'nun aslanları, ihracat yapmak isteyenler, e-ihracat, e-pazarlama, adında e olan yani elektronik olan, online olan ne varsa bütün platformlarda nasıl iş yapılır, nasıl müşteri bulunur, hedef kitleleri nasıl analiz edilir gibi birçok teknik konulara da gireceğim. Ve videomun sonunda bundan sonraki videolarda da bunlara teker teker anlatmaya çalışacağım ve hepinize de Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyasını, ticari dünyayı, online dünyasını sizlerle paylaşacağım. Var mıyız? Koşturmaya, çalışmaya, ürün satmaya, online dünyada da Anadolu aslanlarını, sesini duyurmaya var mıyız?
var isek bunun nasıllarını, cevaplarını sizlere parça parça zaman içerisinde adım adım ilerleyerek anlatacağım. Sevgili dostlarım, sevgili büyüklerim, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimde gözlerinden öpüyorum. Kaliforniya'dan çok çok selamlar. Çok çok muhabbetler. Umarım en kısa zamanda tekrar birlikte oluruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Muhabbette kalın. Her şeyden önemlisi inanmak zorunda olduğumuz şeylere de yerine getirmek için tüm imkanlarımızı seferber edelim. Kendimiz için değil, geleceğimiz için, çocuklarımız için ve ülkemiz için bunları yapalım. Hoşça kalın.